Merhaba. Bugünkü konumuz nefes. Nefes bizim için hayati bir öneme sahip. Çünkü doğumdan son ana kadar nefes alıyoruz. Almak demek bizim hayatta olmamız ve yaşamamız anlamına geliyor. Hayati bir öneme sahip fakat hayatımızdaki en önemli şey nefes değil. Biz kendimizi özgür bırakmadığımız için, kendimizi rahat bırakmadığımız için, bedenimize de müdahale ettiğimiz için nefes alışverişimizi zaman içerisinde bozuyoruz. Bu hepimizde var. Küçük çocuklara baktığınız zaman küçük çocukların göbek bölgesinde hafif bir şey görürsünüz. Şişmanlık. Küçük bir göbek vardır orada. Oradaki göbek nefesini doğal bir şekilde almalarından kaynaklanır. Şimdi bir yere uzandığınız zaman, yattığınız zaman istem dışı olarak doğru nefes alıyoruz. Fakat yatarken bir şey düşünüyorsak buradaki nefesi bozabiliyoruz da. Doğru nefes nedir? Göbek nefesi. İlk ondan başlamak istiyorum çünkü birincisi o. Doğru göbek nefesi, nefesi aldığımızda göbeğin dışa doğru çıkması, hani balonun şişmesi gibi düşünün. Nefes verirken de göbeğimizin içeriye doğru çekilmesi. Normalde baktığınız zaman elinizi koyun göbeğinize ve nefes alırken çoğu insan içeriye doğru çeker. Bu yanlış bir uygulama ve sizi daha gergin olduğunuzun kanıtıdır bu. O yüzden rahatlamak adına bunu işlevini tersine çevirip doğru nefes alarak doğru düşünceler kurmaya başlarız. İlk adım bu. Yarın ya da diğer gün uygulamalı bir şekilde de bunu göstereceğiz. Fakat ben kısaca geçmek istedim. İkinci nefesimiz çok önemli. Çünkü bizim gerçek solunum araçlarımızdan bir tanesi ciğerlerimiz. Ve ciğerlerin, kalbin, dolaşım sisteminin olduğu yerden yapılan göğüs nefesidir. Normalde aslında aldığımızda direkt balon gibi şişer, balon gibi iner. Şişer, iner. Fakat bu göğüs nefesini daha çok fazla kızgın, çok fazla öfkeli ya da kendini çok sevmeyen, kendini gereksiz yere çok fazla yoran insanlar, boşa nefes tüketen insanlar çok fazla göğüs nefesini kullanırlar. Kullanırlar çünkü sevgiye ihtiyaçları vardır. Bu sevgi de aslında dışarıdan alacakları havayla tamamlanır. Bunu bilinçsiz olarak yaparlar. Nefes darlığı problemleri, kalp problemleri genellikle kalp bölgesinden nefes alıp vermek yüzünden olur. Normali, ideali aslında göbek nefesidir. Buna diyafram nefesi de deniliyor. Ve diyafram nefesini uyguladığınız zaman düşüncelerinizi kontrol altına alırsınız. Kendinizi daha emniyette, daha güvende hissedersiniz. Daha gergin, daha az gergin hissedersiniz. Ve doğal hali de budur zaten. Uzak Doğu'da genellikle bu tarz nefes çalışmaları çok fazla yapılıyor. Hatta Budaları arasında bile farklılıklar var. Bir tanesi göbekli bir Budayken diğeri normal bir Buda. Göbekli Buda olan bu köken genellikle göbek nefesini uyguladıkları için onu vurgulamak adına göbekli bir Buda heykeli yapmışlar. Çok da şirin görünüyor. Üçüncü nefes biraz daha farklı bir nefes. Normalde herkesin aslında yapması gereken, şu anda çok fazla adını duyduğunuz bir nefes. Prana nefesi. Fakat siz kendi bedeninizdeki normal nefesi dahi alamazken prana nefesi sizi biraz zorlayabilir. Çünkü onu ayırt edebilmek için önce bedeninizin farkına varmanız gerekiyor. Göbek nefesiyle başlayıp daha sonra göğüs nefesi, o zaten birlikte gelişecektir. Daha sonra da en son prana nefesi. Prana nefesi insanın biraz daha teta frekansına geçmesine yardımcı olan bir uygulama ve daha farkındalıklı bir nefestir. Fakat önce bedenin bir ihtiyaçlarını karşılayalım. Daha sonra diğer spiritüel anlamda ve gerçek enerjisel anlamda nefes çalışmasına daha sonraki videolarda yine geçeriz. Prana nefesini ilk aldığım zamanı hatırlıyorum. Söylediğim şey şuydu, bunu farkında olmadan aldım. Burnumdan nefesi aldım ve
şöyle söyledim. Oksijen burada ayrışıyor. Aslında ayrışan şey oksijen değildi. Oradaki piranaydı. Fakat ben bunu bilmediğim için böyle bir terimden dahi haberim yok yıllar önce. Daha sonra bunun pirana nefesi olduğunu anladım. Pirana nefesi tabii ki sakinleştirir, tabii ki dinginleştirir. Vücudun ihtiyacı olan her şeyi zaten veriyor. Vücut ihtiyacı olanı aldığı için de dışarıdan çok fazla bir şeye ihtiyaç duymuyor. Bu nedir? Tok gözlülüktür. Bu az yemektir. Bu az istemektir. Yani nefsani olan her şeyden aslında bir nevi soyutlanmanıza yardımcı oluyor. Böylelikle gerçek dünyanın, gerçek mutluluğun ne olduğunu da farkına varabiliyorsunuz. Şimdi burundan nefes almak deyince insanların çoğunluğu ağızdan alırlar nefesi. Ağız bizim yemek, solunumla değil, daha çok yemekle alakalı, sindirimle alakalı görevi var. Fakat biz kısa yoldan direkt ağzımızdan nefes alıp veriyoruz. Ağzımızdan nefes aldığımız zaman aldığımız şey nefes değil, hava. Yani hava alıyoruz ve havanın içerisinde oksijenden çok daha farklı, çok daha fazla şeyler var. Bakteriler de buna dahil. Burada bakterileri ayrıştıran ya da tutan herhangi bir şey olmadığı için otomatik olarak vücudunuza dışarıdan havayı alıyorsunuz. Ve böylelikle onun içindeki oksijen oranı, almanız gereken gerçek nefes oranı azalıyor. Fakat burundan aldığınız zaman hem burunda kıllar var. O kıllar vasıtasıyla yukarı çekilirken bir kısmı zaten orada tutunuyor. Tozlar, zerrecikler. Ve içeriye alırken de yavaş bir şekilde aldığınızdan dolayı hız azaldığı için gereken nefes içeriye giriyor. Yani hava kısmı dışarıda kalıyor, nefes kısmı içeri geliyor. Gereksiz olan şeyleri burun almıyor arkadaşlar. İnsanlar hastalanırlar, gribal enfeksiyonlara kapılırlar ve derler ki nefes alamıyorum. Tabii ki alamazsın çünkü sürekli ağzından aldın nefesi. Ağzından aldığı için her türlü bakteri, her türlü hastalığı da içeriye alıyorsun. Ya da çok konuşmak. Bu da şu anda benim yaptığım gibi mecburen ağzımdan nefes almak zorunda kalıyorum. Fakat biz biraz daha sakin bir hayat yaşıyorsak zaten burnumuzdan normal bir şekilde alıp verebiliriz. Bir de çok önemli bir detay daha var. Ben insanlara, herkese daha doğrusu söylediğim bir şey. Günde en az bir 10 dakikanızı, 15 dakikanızı kendinize ayırın. Dik bir şekilde durun. Çünkü dik şekilde durduğunuzda omurga dik olacağı için hayatta da dik olursunuz. Diklik kararlılıktır aynı zamanda. Düşüncelerinizde de dik olursunuz. Duygularınızda da dik olursunuz. Dik olmayı asi olmak olarak algılamayalım. Daha doğru olursunuz. O yüzden bu doğruluğu sağlayabilmek adına ve çoğu hastalığın sebebi zaten eğri durmaktan kaynaklı. Bunu düzeltebilmek adına günde 10 dakika, 15 dakika oturun ve sakince ellerinizi açın. Dua pozisyonu da çünkü enerji avuç içinden de girer. Bütün her yerden aslında girer ama avuç içinden ekstradan girer. Oradaki enerjiyi hissedeceksiniz 10-15 dakika içerisinde. Avuçlarınızın içinin ısındığını hissedeceksiniz. Oradaki enerji bütün vücuda yayılacak. Bu da pirana nefesi aslında. Yani biyoenerjinizi dengeleyebilecek bir durum. Aynı zamanda omurganızı da dengeleyecek. Faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Diliyorum uygularsınız. Doğru kararlar, doğru nefes, doğru bir hayat için bu uygulamaları yapmakta fayda var. Allah'ın hakkı 3'tür. 3 tane farklı kanaldan nefes yöntemi söyledim. Bunun uygulamalı halini de umuyorum çocuklar eğer vakit bulabilirlerse yarın paylaşmaya çalışacağız. Seviyorum hepinizi.